Mide tava yiyor musun? Yemiyorum. Kalamar yiyor musun? Hayır. Adana kebabı? Hayır. Yeme yarışması mı, yapma yarışması mı Yapma abi? abi, Yemeğe yap. seven gelebilir Çok mi? karıştırıyorlar onu. Şimdi aşırı tepkiler aldık. Böyle elini başımın üstüne koyup bu nasıl bir peynir diyenler mi dersin? Ekmeğinizi burada sipariş verdiğinizde anlık pişiyor. 3 dakikada pişiyor ekmeğimiz. 88 yılında bu mahalleye geldik. Yaklaşık 37 yıldır bu mahallede hizmet veriyoruz. Bira ayrandan daha ucuz burada. Evet. Yazın tam ortasındayız ve benim canım en çok sandviç çekiyor. Bugün sandviç rehberi yapacağız. Sandviç benim için çok özel. Çünkü çocukluğumuzda annemiz sandviç yapıp bizi okula gönderirken mutlaka o yanımızda diye birazcık daha kendimize güveniyorduk. Günümüzde de yurt dışına seyahat ederken sokak lezzetlerini aradığım zamanlarda hep bir sandviççi arıyorum. Farklı tarzda sevebiliyorum. Genellikle soğuk şarküteri ürünlerini çok seviyorum. O tarzda sandviçler yaptırıp denemeyi seviyorum ama birazcık doyurucu olduğu için de tamamını bitirmiyorum. Bugün de tamamını bitirmeyeceğim. A few moments later. Bir kez daha alıyorum sandviçimi ama bu eti bırakmak istemiyorum. Bir daha ısıracağım. Bak, ete bak ete. Etin güzelliğine bak. Abi ben yemek yerken çok zevk alıyorum. Hepsinden böyle birkaç ısırık alacağım. Beğendiğimi bir tık daha fazla yerim. Onu söyleyeyim şimdi en başta, anlaşalım. 4 farklı sandviç denemek için Anadolu yakasındayız. Bunların içinde Amerikan tarzı olacak, İtalyan tarzı olacak. Birazcık böyle İspanya'ya uzanacağız. Video başlarken beğen butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Aramıza katılmak için de abone ol butonu sizleri bekliyor. Video bittikten sonra da yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda sandviçle ilgili tavsiyeleriniz olursa da onu da yorumlara, hatta ne yemem gerektiğiyle beraber yazarsanız da muazzam olur. O zaman Anadolu yakası sandviç videosu başlıyor. Annemiz sandviç hazırlardı okul için. Evden çıkardım okula giderken. Sonra hemen geri dönerdim. Anne bir daha sandviç yap. Bitmez bu Bitiyor derdi. değil mi? İkinciyi isterdi. Evet. Sonra çıkıp tekrar girip üçüncüyü isterdim. Annem de demiş ki bu kız ne yapıyor bu sandviçleri? Ev sahibi demiş ki çıkıyor benim köpeğimi besliyor geri geliyor. Süpersiniz valla. Ama ben de öyleydim. Ben de bütün mahallenin kedilerini toplardım. Evet. Evden bir şeyler getirip Değil aşağıda mi? sürekli onları beslerdim. Sandviç hepimize yeterdi. bize. Aynen öyle. Aynen öyle valla. Çok Görüşmek memnun oldum. üzere, Görüşürüz. kolay Sağ olun. gelsin. Teşekkürler. Çok sağ olun. Bugün çok yiyeceğiz. Sana şimdi çok ilginç bir sandviç yedireceğim. Çok ilginç. Bak. Bayılacaksın. İlk durağımız olan Salamora Sandviç'e geldik. Yanımda Bora Bozankaya var. Şefim nasılsın? İyi, sağ ol. Hoş geldin. Hoş Onur, bulduk. sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biz seninle her zaman böyle konuşuyoruz. Amerika'da Cuts var bildiğiniz gibi. Cuts'ta böyle enteresan pastrami sandviçler yapıyorlar. Her gidişimizde ya sen gidiyorsun ya ben gidiyorum. Hep böyle ya beraber gidelim diyorduk. En sonunda beraber yiyebileceğimiz bir yer yapmış oldun. Türkiye'deki sayılı pastrami sandviç yapan yerlerden bir tanesini açmış oldun. Evet. Burası hikayesi nasıl başladı? Şimdi öncelikle pastrami çok seviyorum biliyorsun. Evet. Hep birbirimize fotoğraflar atıyoruz. Gidiyoruz, yiyoruz, gaza getiriyoruz. Beraber gidelim, gelelim. Katz'ı da çok seviyorum, pastramiyi de çok seviyorum. İnsanların kolay ulaşabileceği Türkiye'de hem sandviçe hem içeceklere daha uygun, kabul edilebilir bir şekilde ulaşabilecekleri bir dükkan yapma hayalimiz vardı. Hı hı. Onu burada ufak bir dükkanda Bostancı'da sahil kısmında gerçekleştirmek için yola çıktık. Güzel, küçük, samimi bir dükkan oldu burası. Çok güzel. Şimdi sen dedin yani uygun yeme, uygun içme bu günümüzde aslında çok zor olan bir şey. Herhalde 1,5 hafta mı oldu geleli? Evet. Yani 1,5 hafta önce geldiğimde dikkatimi çeken bir şey oldu menüde. Hayatımda görmediğim bir şey gördüm. Yani Türkiye'de herhalde bir ilktir. Bira ayrandan daha ucuz burada. Evet. Ya ayran daha pahalı kalıyor. Evet, evet. Evet ve bunu pastrami sandviçin yanında Aynen. birayla tüketmek fikri gerçekten muazzam. Yani insanlar rahat rahat yesin içsin diye sen hakikaten biraz da özverili davranmışsın. Kâr marjını düşünmüşsün. Tabii kesinlikle. O yüzden o gün geldiğimde mesela burada oturacak yer yoktu. Yani şimdi daha çok teşekkür ederim bu arada. Erken saatte açtınız. Birazcık daha güne erken başlamış olduk ama burası hakikaten gün boyunca çok yoğun, çok kalabalık olan bir yer.
Lokasyonu çok güzel bence. Bostancı ne durağı burası? Metro durağı var, Marmaray Marmaray durağı durağı var var ve iskele. İskele var. Onların Hepsi tam burada. ortasındayız, evet. Evet. Aynen. Yani ulaşım konusunda özel bir lokasyon. Yani hiç zahmetsiz bence, çok zahmetsiz. Peki ana konumuz pastrami sandviç. Bugün Evet. hani sandviçleri yapıyoruz ama ben birazcık da Amerikan tarzıyla başlamak istedim. O yüzden sana ilk başta geldik. Pastramiyi nasıl hazırlıyorsunuz? Önemli bir konu. Bence onu anlatmakla Ya başlayalım. bence emeği çok fazla olan bir ürün. İşçiliği çok fazla, süresi çok fazla. Şimdi 10 günlük bir salamura süreci var. Yani brine ediyoruz eti. Baharatlarla, tuzlu, şekerli bir suyla 10 gün boyunca o et dinleniyor. Dinlendikten sonra da 1 günlük pişme süresi var. Yani yediğin o senin bir anda işte o mis gibi yediğimiz sandviç 11 hatta 12 günde bazen masaya geliyor. Tabii. Bu tabii bizim için meşakkatli bir süreç. Depolama alanı gereksinimi daha fazla. Biraz işte ekipman gereksinimleri daha fazla ama Pişirme prosesleri de farklı. çok farklı. Sonuçta tütsüleyerek pişiriyoruz. Ve yavaş pişiyor. Belli bir dereceye gelmek zorunda et ilk etapta. Sonra ikinci etapta farklı bir dereceye gitmesi çok uzun zaman alıyor. Uğraşıyoruz. İşimiz bu zaten. Ama çok mutluyum. İnsanlara kabul edilebilir fiyata pastrami sunabiliyorum. Evet. Sonuçta ben aşçıyım. Dükkan bir şef dükkanı. Dışarıdan almıyoruz bu ürünü. Kendimiz üretiyoruz. O noktada da kabul edilebilir fiyata insanlara lezzetli sandviçler sunuyoruz. Yani burger falan da yapıyoruz ama pastrami Ana konu. best ana ürünümüz o. O zaman vakit kaybetmeyelim. Teşekkür ederim bana Ben ayırdığın vakit teşekkür için. ederim. Siz aşağı mutfağa bir inin. Mutfakta bir hazırlığı yapın. Ardından masada görüşelim. Bora Şef'i hepiniz dinlediniz. Gerçekten çok keyifli bir iş yapmışlar. Şu görüntü muazzam bence. Ekmek de ayrı bir hikaye. İçindeki malzemeleri de bu arada anlatacağım ama dilerseniz önce bir tadına bakayım. Hemen sonrasında birazcık ürünü anlatmaya başlayacağım. Biraz sohbet ederiz. Of, sıcacık. Bu direkt New York'ta katsa ışınlıyor insana. Ki bence ekmek kalitesi ve hardal kalitesi, içinde Russian dressing var. Bunlardan bahsedeceğim. Bir ağzımı sileyim şöyle. Çünkü bunu bulaştırmadan yeme şansı zor. Ama bu eti bırakmak istemiyorum. Bir daha ısıracağım. Kusura bakmayın. Bir de şansıma yağlı kısmı gelmiş. Sosla beraber o kadar birbirine karışmış ki tam böyle istediğim tadı veriyor şu anda damakta. Bunun tabii proseslerini az önce Bora Şef anlattı. Yani yaklaşık 12 gün süren meşakkatli bir prosesi var. Daha öncesinde hatırlarsanız sosyal medyada Katz'ı da anlatmıştım. Çoğu kişi Katz'a gidiyor, yemeği yiyor, çıkıyor. Evet paylaşıyorlar güzel diye ama içinde ne olduğunu veya nasıl olduğunu anlatmıyorlardı. Katz'ta gerçek bir koşer restoranı olduğu için kesinlikle çok temiz ürün üretiyorlar. Çok meşakkatli ve uzun süren bir işlemi var. Orada neredeyse bir ayda üretiyorlar. Pişirme yöntemi rengine bakarak söylerseniz birçok kişi çiğ diyecek ama aslında çiğ değil bu. Pişme prosesi isteyerek yapılıyor ve uzun sürelerde yapılıyor. 10 gün boyunca eti farklı farklı salamura edip hep çeviriyorlar. Sürekli olarak şeker de ekliyorlar. 10 günün sonrasında ise burada bir isteme dolabı var dışarıda. İsteme dolabında onu istiyorlar. Yaklaşık 8 saat sürüyor bu da. O şekilde pişirmiş oluyorlar. Dış rengiyle iç renginin bu kadar farklı olmasının sebebi sürecin uzun olması. İçi de yavaş yavaş pişiyor. Daha sulu, daha lezzetli, etin tadını daha fazla aldığınız bir hale getiriyor. Muazzam bir et bence. Ben pastrami aşığıyım. Dünyanın neresinde olursa olsun, nereye gidersem gideyim bir pastramici varsa oraya gidiyorum. Dolayısıyla sandviç videosunda da ilk duraktan bununla başlamak benim için doğru karardı. Yanında az önce söylediğim gibi ayrandan daha ucuz fiyata satılan bir biramız var. Bugüne kadar ilk defa gördüğüm bir şey. Bence yemekle İçki eşleşmesi yapanları, sevenler için gerçekten önemli. Sadece bira değil, dilerseniz burada şişe şarap da alabiliyorsunuz. Onun da fiyatı bence dışarıdaki birçok yere göre uygun. Dolayısıyla yemekle beraber yani böyle uzun sohbet etmek istiyorum ama yemeğimi de yiyeyim, arkadaşlarımla oturayım, masada iyi vakit geçireyim diyorsanız burası ayaküstü lezzet olarak gerçekten güzel bir yer. Birazcık sandviçten bahsedelim. Alt kısımda Russian dressing var. Bu biraz daha böyle sirkeli, mayonezli, kornişon turşu, yaban turpu püresi ve mor soğan var içinde. O böyle biraz daha freshlik katıyor. Tabana onu koyuyorlar. Üzerine etleri koyuyorlar. Daha sonrasında en üstte yani üst katmanın hemen altındaki kısma bir mozzarella yokunuşu geliyor. O da plate'in üzerinde pişiyor. Onu böyle alıp en son bir hardal sürüyorlar. O hardalla beraber birleştirip kapatıp afiyetle yemesi için
masaya doğru gönderiyorlar. Ben gerçekten bu sandviçi çok beğendim ki gittiğim her yerde yiyorum. Mesela Amsterdam'da Davis, Amerika'da Katz. Onların hepsinde bu arada hiç merak etmeyin. Dün Amerika vizem yenilenmiş oldu 10 yıllık. Bundan dolayı yakın zamanda onları da çekmeye gideceğim. Los Angeles, San Diego, New York'tan rehberler gelecek. Varsa tavsiyeleriniz Amerika ile ilgili onları da yorumlara yazmanızı sizlerden rica ediyorum. Ben bir tadına da bakmaya devam edeyim. Biraz da biramı içeyim. Bir kez daha alıyorum sandviçimi. Biraz daha böyle içe doğru geliyorum ki orada da mozzarella erimiş. Bak ete bak ete. Etin güzelliğine bak. Bir de ne kadar dolu farkında mısın? Yani bu kadar fazla et çok fazla hani bir sandviçte görmüyorsun. Yaklaşık olarak 100 gramın biraz üzerinde bir et geliyor. Bence fiyat performans ürünü. Fiyatları en sonunda söyleyeceğim. Bu hardalla, bu mozzarella ile ve altındaki Russian dressing ile muazzam bir uyum içinde. Damakta böyle çevir çevir ye. Muazzam ya. Bayağı zevkli olsun abi. Abi ben yemek yerken çok zevk alıyorum. Bir de bu tarzda gerçekten sevdiğim şeyleri yiyince çok zevk alıyorum. Mesela sandviç videosuna buradan başlamak da kötü oluyor. Yani doymak istemiyorum, yemeyeyim diyorum. Hani yarısını da bırakayım ama yiyeceğim herhalde öyle gözüküyor. Abi bu kürleme işlemini muazzam yapıyorlar bence Bora şefler. Aşağıda Rasyonel diye bir fırın var. O fırında böyle pişiriyorlar. Isıtıyorlar en sonunda eti. Ondan sonra onu kesip teker teker doğruyorlar. Muazzam bir et. Bora şef ve ekibi bence burada ne yapmasını bildiği için çok daha böyle düzgün bir et bulup o eti yapıyorlar. Ki yağlı bir et olması lazım. Ortalama olarak böyle 1 yaşını geçmiş dana eti ve gerçekten proses olarak da 12-13 gün sürünce bu şekilde sulu, yağlı, içi kırmızı veya açık renkte, pembe renkte gözükse de gerçekten pişmiş ve lezzetini damakta bırakan bir et oluyor. Ekmekle ilgili de bahsetmek gerekiyor. Tarihi Safranbolu fırınından geliyor ki Anadolu yakasında oturanların birçoğu bilir. Bu baget ekmek ve bu işin bence en iyisi baget ekmekte oluyor. Bunu da taze taze her gün sabah saatlerinde bırakıyorlar buraya. O da önemli detaylardan bir tanesi. Yanında bir turşu geliyor. Bu aynı Kast'taki gelen turşu gibi. Biraz daha böyle Alman turşusu olarak geçiyor bu. Kütür kütür olması lazım. Ben buradan sesi duydum. Alman turşusu ya nasıl bir şekerli geliyor biliyor musun? Yani tadı o kadar şekerli ki yani şu an masadan kalkmam. Vallahi bırakmak istemiyorum da bırakacağım. Ayrandan ucuz olan biramı yudum diyeyim. Evet hesabımız da geldi. Pastrami sandviç içinde 100 gram et var. 580 lira. Biramız da 33'lük olarak geldi. 75 lira. Toplam hesabımız 655 lirayla buradan yolcu oluyoruz. Artık şöyle yavaş yavaş Bağdat Caddesi'ne doğru devam edelim. Orada bizi bekleyen durakları teker teker yemeğe gidelim efendim. Şimdi Şaşkın Bakkal'a geldik. İkinci durağımızda Delikatesen'e geliyoruz. Delikatessen biliyorsunuz böyle sandviçlerle meşhur, ünlü, şarküteri ürünleriyle meşhur olan yerlere deniyor genellikle. İtalyan tarzı var, Amerikan tarzı var. İkisini birden de harmanlıyorlar. İçeride Hakan Şef var. Size onunla bir tanıştırayım. Ardından tadıma bakarız. Hakan abi selam, nasılsın? İyiyim valla, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Seni görmeyeli bayağı acıktım. Yemek yemek için Eyvallah. yer arıyorum. Sana Evet, bir geldim. süredir görüşmüyorduk. Evet, bayağı oldu. Biz en son seninle Rap'ta görüşmüştük. Aynen abi, Rap'ta görüştük. Hakan abi 14 farklı yerde danışmanlık veriyor. En sonunda kendi yerinde açmış oldu. Evet, valla çok niyetim yoktu ama Zorla iteklediler mi seni biraz? zaten etrafım benden daha çok istiyordu dükkan açmamı. Ama biraz işte böyle denk geldi dükkanda. Ya iyi ki de açmışız ama yani. Keyifler çok, yani tepkiler çok güzel. O yüzden keyifler çok yerinde. Evet. Bunu birebir de görmek, böyle bu kadar beğenilmesi, sevilmesi bizim hoşumuza gidiyor. En azından verdiğimiz emeğin karşılığını güzel bir cümleyle almak. Hani maddiyatını geçiyorum, o ticari kısmı. Evet, Bu çok kıymetli. kesinlikle. O yüzden keyfimiz yerinde. Peki ne yapıyorsunuz burada? Delikatesen aslında burası. Evet, ya şöyle, aslında burada kendi ekmeğimizi yapıyoruz. Kendi şarküterimizi yapıyoruz, soslarımızı, turşu, her şeyi kendimiz yapıyoruz. Bir tek peynir dışarıdan geliyor. Etleri, şarküterileri kendimiz yapıyoruz ama o burada değil tabii. Dükkanımız çok ufak çünkü. Evet. Ona ayrı bir üretimhanem vardı zaten. Biraz da oradan da geldi bu hikaye. Dolayısıyla katkı maddesi yok, kimyasal hiçbir şey yok, renklendirici, koruyucu yok. Dolayısıyla tam organik,
sayılır şarküteriler yapıyoruz. Evet. Baharatlarla lezzetlendirdiğimiz, meşe odununda tütsülediğimiz, sebzelerle fırında pişirdiğimiz. Keza tavuk da aynı şekilde. Ekmeğimizi burada sipariş verdiğinizde anlık pişiyor. Taze pişiriyoruz yani. 3 dakikada pişiyor ekmeğimiz. Yani hiç önceden bir hazırlık yapmıyorsunuz onunla ilgili. Hayır. Ya hamurumuz var. Hamurun mayalanması var. Bir 48 Nasıl saat, bir 2 hamur gün. var? İçine... İtalya'dan gelen bir double zero un kullanıyoruz. Ha, çok güzel. Bu double zero unu da prosesleri var. Önce bir bigamaya kuruyoruz. Ardından soğuk hamurumuzu kuruyoruz. Sonrasında onu dolapta dinlendiriyoruz. 3. günde bu hamuru satmaya başlıyoruz. En çok tepki aldığımız şeylerden biri zaten ekmek neden bitti. Biz de ekmeği 2 saatte yapamıyoruz maalesef. Her şey o zaman senin 2 gün neredeyse proses oluyor. Aynen öyle abi. Dolayısıyla bir günlük bir limitim var. Bu günlük limitimde de maksimumda üretim yapıyorum. Bazı günler yoğun olabiliyor, biraz erken bitebiliyor. Erken gelmeniz lazım yani kısaca, değil mi? Evet, biraz erken. Yani Biraz erken. Zaten 7'ye kadar açıyoruz. Hafta içi 7'ye kadar oluyor hemen hemen. Çok nadir bitti oluyor. Ama hafta sonu biraz da erken gelmelerini tavsiye ederim. Çünkü şey gibi abi oldu. Böyle biz de mahcup oluyoruz. Tabii. İnsanlar. Kapıdan dönünce insan mutsuz oluyor. Evet. Çok O yüzden- yüksek geliyor çünkü herkes. Ya bir de uzaklardan gelen insanlar oluyor. Evet. Ama mahcup oluyoruz dediğin gibi Evet. gerçekten. O yüzden yeni bir yer arıyoruz. Daha büyük bir üretimhane belki. Talebe karşılık verebilmek adına. Evet. Sen bildiğim kadarıyla o hamurunun haricinde başka şeyler de var içinde yani. Suyu içme suyuyla yapıyorum demiştin. Evet abi. İçine kattı. İçme suyu pH değerinden dolayı. Yani tuz keza. Tuz keza aynı şekilde Himalaya kaya tuzu kullanıyoruz. Evet. Ya her şeye özeniyoruz elimizden geldiği Yani için. normal şartlarda başka bir restoranın çok fazla üzerine düşmeyeceği konulara sen aslında düşüyorsun. Ya ben bu ekmeği maliyetini 4'te 1'ine indirebilirim. Öyle Evet. söyleyeyim. Ama yapmıyoruz. Bunu mesleki ahlaki olarak da yapmıyoruz zaten. İyisini bildiğim şeyin kötüsünü satmak istemiyorum. Bravo. En güzel söz bu. O yüzden her şeyden önce şey diyorum ben. Kendime sandviç yapıyorum. Evet. Dolayısıyla ne yersin, ne istiyorsanız yiyin. O yüzden 12 tane var. Evet. Yani 28 tane de yapabilirim. 48 tane de ama bir anlamı yok yani. Bir pastrami sandviçim var. Onu ayrı bir gün geldiğimizde yiyelim. Bugün çünkü pastrami yedim. Bekleriz. Ama senin etlerini bildiğim için daha önceki başka Evet şeflere de zaten en azından onu biliyorsunuz. Abi. Aşinayız. Ekmeği görmüş olmanız daha kıymetli. Yani tabii Evet. sos, içerik önemli ama biraz olay ekmek burada. Yani. Bu arada çok sıra bekliyorlar. Biz bence şöyle yapalım. Siparişimizi verelim. Ne yiyelim biz? Trüf mantar frikaseyi tavsiye ederim Tamam. sana. Yani zaten pestollar her yerde var. Pastrami zaten bugün yemeyeceksin şarküteri diye söylüyorum. Bence bir trüf mantar. Trüf mantar. Tamam. Trüf mantarlı sandviçimiz hazırlansın. Siz mutfakta onun hazırlanışını izleyin. Ardından dışarıda tadına bakalım. ...12 farklı sandviç var menüde. Ben trüflü mantar frikaseyi seçtim. Birazcık böyle trüf tadı ve mantar tadını sevdiğim için böyle bir sandviç denemek istedim. Ama geldiğinizde pastramili veya işte mozzarella, pestolu o tarzda İtalyan sandviçleri, Amerikan sandviçleri de bulabilirsiniz. Şimdi şöyle göstereyim. İçinden çok güzel soğanlar, mantarlar hepsi dışarı kendini belli ediyor. Mantar 3 farklı mantar var. Kültür, istiridye ve kestane mantarı. Bunları böyle gerçekten çok güzel şekilde fırında zeytinyağıyla beraber pişiriyorlar. İçine aynı zamanda konfi sarımsak, biberiye ve kekik de koyuyorlar. O şekilde bol zeytinyağlı fırında pişiyor. Peki ilk ısırıkla başlıyoruz. Abi bu uzun zamandır yediğim en iyi sandviç ekmeği ve içindeki malzeme de olağanüstü kendini bırakıyor gerçekten. Yani nasıl anlatmak lazım bilmiyorum. Böyle küçük küçük mozzarella dilimler gözüküyor. Görebiliyor musun? Alttaki beyaz sosla trüf aioli. Aioli sosu çok seviyoruz. Sandviçlerde de bence çok yakışıyor. Trüflü olması ayrı bir hava katıyor. Kokusu çok güzel geliyor. Buram buram. Yani böyle ısırık anında hakikaten damağa direkt trüf vuruyor. Ardından mantarların tadını almaya başlıyorsunuz. Onlar da böyle çok güzel öldürülmüş gerçekten. Zeytinyağı ile beraber piştiği belli. Güzel bir karamelize soğan var. Buna birazcık tereyağı da kullanıyorlar. Ve en sonda yeşillikleri var. Çok güzel bir sandviç olmuş. Yani bu benim için hayalimde yapmaya kalksam bu kadar detaylı düşünemezdim. Hakikaten Hakan Şef'e helal olsun. Çok güzel sandviç yapmışlar. Şu an tam ayaküstü lezzet oldu gerçekten. Genelde sandviçlerde iç malzemesi ön plana çıkar ama burada ekmek de ön plana çıkıyor bence. Kendileri yaptıkları için ve taze yapıldığı için çok önem kazanıyor. Bu işin güzel tarafı tabii ekmeğin siz sipariş verdiğiniz anda fırına atılıyor olması. Ortalama olarak da 360 derece civarında pişiyor. Yani şu an dışarısı 35 derece. 360'a da ekleyin. Mutfaktakilere Allah kolaylık versin. Başka bir şey söylemiyorum. Yani o yüzden de birazcık dışarı çıktık aslında. Küçük şirin bir yer
Ama başka bir yerde bakıyorlar şu anda. Daha büyütecekleri bir alanda bakıyorlar ama burası her zaman aktif olacakmış. Lokasyon bazlı söylersek Marks & Spencer'ın hemen ara sokağındayız. Hemen karşısındayız. Yani çok merkezi bir konumdayız. Caddenin en güzel yerlerinden bir tanesinde. Bu civarda oturuyorsanız paket servisleri de var. Onu da veriyorlar. Ama bence yani şu ekmek taze yapıldığı zaman gelip taze taze yemek lazım. Sıcakken yemek lazım. Hemen hazırlandığında yediğiniz zaman çok farklı tat alıyorsunuz. Paketteyken daha farklı tat alıyorsunuz. Kesinlikle ben buraya gelip burada yemeyi tercih ederim. Fiyata gelelim. Fiyatta 380 lira. Ortalaması da böyle 360 ile başlıyor. 480'e doğru gidiyor. 11 tane sandviç. Bir tanesi pahalı 580 lira. Onda da taze burrata var. Yani taze burratalı sandviç de gerçekten bambaşka olur. Peynir hariç birçok şarküteri ürününü kendileri yapıyorlar. Bu da bence önemli konulardan bir tanesi. Ben bunu bitiriyorum ki hakikaten bitirmem lazım. Bitirmezsem ayıp olur. Sıradaki durağımıza yürüyerek gideceğiz. Orada görüşürüz. Şimdi 3. durağımıza gidiyoruz. Burası da yine yeni açılan mekanlardan bir tanesi. Hem şarküteri ürünleri var, peynir satıyorlar hem de sandviç yapıyorlar bu şarküteri ve peynir ürünleriyle. Merak ediyorum çünkü çok fazla tavsiye geldi burayla ilgili de. Hazırsanız içeri girelim. Ali selamlar. Merhaba abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Yiyoruz, içiyoruz, devam ediyoruz. Bugün sandviç duraklarımızdan bir tanesi de sizinki. Memnun oldum. Çok memnun Ben de oldum. çok memnun oldum. Hem seninle tanıştığıma hem de aynı zamanda böyle bir güzel bir dükkanı yakından gördüğüme çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Birazcık bize hikayenle ilgili bahseder misin? Eşimle ben çıktım bu hikayeye aslında başlangıcı. O kurumsal bir firmadaydı. Ben iç mimarım. Normalde aslında 60 yıllık bir şarküteri dede mesleği geçmişimiz var. Evet. Bir inşaat sektörüne girdim. Onu bitirdikten sonra tekrar dedim ki en iyi iş bildiğin iştir. Doğru. Aile mesleği. Aile mesleği, baba mesleği, dede mesleği. Bu iş üzerine gene devam edelim diyerekten bu dükkan nasip oldu. Burayı tuttuk eşimle beraber. Çok Şu güzel. an buradayız. İlk dedem başlıyor. Kaç yıl önce? Dedem 60'lı yıllarda İstanbul'a geliyor. İstanbul'da başlıyor. İşte Tahtakale esnafına vesaire toptan olarak peynir veriyor. Babam devam ettiriyor toptan olarak. İşte Rami'de, Mega'da. Rami biliyorsunuz yıkıldı, kütüphane Evet, yapıldı. doğru. Babam da yeğenlerine devrediyor toptanı, perakendeye yöneliyor. Çünkü toptan biraz zor bir sektör. Perakende daha sıcak. Perakende yaklaşık 20 yıldır devam ediyoruz. Nerede yapıyoruz Avcılar'da bizim normal Avcılar. şubelerimiz. Güzel. Avcılar, Erenköy ne alaka diyeceksiniz. Biz de beklemiyorduk ama Kısmet oldu. muhite aşık olduk. Çok güzel bir muhit. Dükkan bizi çok cezbetti. Karşıda çok değerli bir fırın olması bizi çok kanımıza girdi diyeyim. Evet. Hayat hikayemizi buraya evirdik. Markanın ismi neden Divle? Divle, Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı bir köy aslında. Peyniri meşhur bir köy. Divle peyniri. Divle obruk tulumu diye geçer. Genelde insanlar obruk tulumu diye bunu satın alırlar ama obruk aslında o mağaraya verilen isim. Doğru. Divle obruk tulumudur aslı. Divle bizim bir alt köyümüz. Bizim köyümüz Berendi köyü. Divle'nin bir üst köyüdür. Bizden daha yukarıda köy yoktur zaten, artık yayladır üstleri. Bu peynir çok değerli bir peynir. Çok lezzetli, güçlü bir peynir. Süreç alıyor bir de hazırlık aşamasında. Tabii emek isteyen bir peynir. Biz bunu insanlara tanıtmak istedik. Bir okul projemde de bizden bir restoran yapılması istenmişti. Aslında Divle'nin hikayesini ben orada yazmıştım. Günün birinde hayata geçirmek ümidiyle. İsmi Divle olacak diye belliydi yani. Tabii logosuna kadar her şeyini hazırlamış. Süper. Buraya nasip oldu. Güzel de bir başlangıç oldu. Yani benim burada gayem kültürümüzde olan bir peyniri Türkiye'de özellikle coğrafi işaret almış. Hatta bazı gastronomi araştırmacıları tarafından dünyanın en iyi 5 peyniri arasında gösterilen bir peynir. Evet. Stoğu sınırlı bir peynir. O yüzden onu değerli kılıyor bu. Zaten lezzetine de bakınca anlıyorsunuz hani özel bir peynir olduğunu. Şarabın yanında özellikle çok güzel bir eşlikçidir beyaz şarapla. Siz sandviç yapıyor musunuz onları? Divle ile güzel bir sandviçimiz var. Somonlu bir sandviçimiz var. Altına tereyağı sürüyoruz. Üstünde somonumuzu seriyoruz. Üstünde birazcık mor soğan, Oh. biraz roka, biraz da divle peyniriyle sonlandırıyoruz. Zeytinli bir çabata ekmeğine yapıyoruz bunu. Tabii ekmek tercihi size kalıyor ama bizim tavsiyemiz zeytinli çabata ekmeğinde denemeniz. Peki Divle obruk peynirinin haricinde yerli bir sürü peynir var, şarküteri ürünleri var. Evet. Bir de yabancı peynirler de var. Yabancı Yani buraya peynirler geldiği var. zaman insanlar hem sandviç yaptırabiliyorlar hem de aynı zamanda alışveriş yapabiliyorlar. Bazı zeytinler var gördüğüm kadarıyla.
Hatay'dan gelen Evet. halhal zeytini var, Evet. gemlik zeytini var. Yani böyle aslında geldikleri zaman burada ürün tedariği konusunda da evlerine alabilecekleri bir sürü ürün var. Bizim zaten işimiz de o. Şarküteri olarak biz aslında hikayemiz başladı. Burada Erenköy'de çok farklı bir sandviç kültürü var. Bu hani çocuğundan büyüğüne 70 yaşına bir hanımefendi gelip burada bize sandviç hazırlatıp burada hemen sahile inip, Caddebostan sahile inip orada birasına eşlik edecek bir sandviç yaptırıyor bizde. Ama müthiş bir şey bu çünkü Evet. gerçekten bunu kaldırabilecek bir ortamdayız. Yani sahil çok güzel. Akşamları bir de bizim yani kültürümüzde çocukluğumuzdan hep böyle sandviç yanımıza verilirdi ve giderdik bir yerlerde yerdik değil mi? Yani Evet. hepimiz için aslında videonun başında da söylediğim gibi sandviç kültürü çok ünlüdür ama sandviçle ilgili doğru yerlerde yemek gerekiyor birazcık. Evet. Artık gittikçe de gelişiyor. Hem peynir, hem içindeki şarküteri ürünleri, hem soslar, mezeler, belki ekmeğin cinsi hepsi farklı farklı oluyor ama nihayetinde ortaya güzel bir şey çıkması için tazelik, ürünün kalitesi gerekiyor. Kesinlikle öyle. Peynir konusuna dönersek, yabancı peynirler var. Özellikle sizi TikTok'ta patlatan bir peynir vardı. Ben onu görmüştüm. Evet, eşimin attığı bir video üzerine patladı. Evet. Onlardan biraz bahsedebilir misin? Yani sizin çünkü farklı ürün gamlarında farklı sandviçler hazırlanabiliyor. Ya biz şimdi normalde dediğim gibi Avcılar bölgesinde hizmet veriyorduk. İthal peynirler orada satış oluyordu ama hani çok böyle aşırı bir çeşit yapmıyorduk. Şimdi buraya ithale biraz ağırlık vermek istedik. Çünkü burada bir kültür var. İthal kültürü de var. Keçi peyniri getirdik. Yıllanmış bir keçi peyniri getirdik. Bu peyniri açılışını yaptık. Yaparken müşterilerin genelde tepkilerini keşke çekseydik, çekmedik. Şimdi aşırı tepkiler aldık. İçeride böyle wow çekenler mi dersin, böyle elini başının üstüne koyup bu nasıl bir peynir diyenler mi dersin? Biz bu tepkileri anlatan bir video attık TikTok'a. Anlattık sadece, hani bu tepkileri çekmedik. Ve herkes görüp gelmeye mi başladı? Görüp gelmeye başladı. Telefon çaldı ilk defa. Dükkanın telefonu ilk defa çaldı. İşte yeni açmıştık zaten. İşte TikTok'taki peynirden istiyoruz diye. TikTok'taki peynirden çok güzel. Siparişin servisiniz var mı diye sormaya başladılar. İşte Artvin'den, Antalya'dan, İzmir'den, Ankara'dan, yani Türkiye'nin birçok çeşitli bölgelerinden, yani ufak da değil, teker teker peynir siparişleri geldi bize. Bayağı bütün istiyorlar. Bütün istiyorlar. Ben toptancım arıyorum, abi diyorum bana 10 teker daha gönder. Sen oğlum ne yapıyorsun bu peyniri diye. Dedim abi böyle böyle bu Ki peynir muhtemelen yabancı peynir olduğu için pahalıdır da. pahalı ama biz gene daha görece uyguna sattık. Çünkü normalde 2000 küsür lira bu peynirin kilosu. Biz 1500 lira, yani tanıtım fiyatı olması için öyle bir fiyat hazırladık. Zaten videoda da o vardı, TikTok'taki videoda. Birinden alıntıladım, bu peynirin fiyatı 1500 liradır hani alın diye. Evet, O şekilde patladı. Gerçekten de çok lezzetli bir peynir ama. çok güzel. Peki bana sandviç yapmak istediğinde Evet. hangi sandviçi önereceksin şimdi abi? Abi benim yapmaktan en çok keyif aldığım ve çok doyurucu bir sandviç var. Hangisi? Mortadella. Güzel. Domuz değildir. Dana ürünü. %100 dana. Bize domuz ürünleri satılmıyor, bilginiz olsun. Onu yapmak istiyorum sana. Tamam, olur. Memnun kalacağını düşünüyorum. Olur. Seve seve. Ben tabii ki yemeği çok sevdiğim için yapacağın her sandviçe okeyim şu anda. Bir sonraki sefere de şu divle obruklu bir yaparız. Olur mu? Onu sana paket yapalım. Paket mi? Evet. Abi ben bu videodan sonra nasıl yiyeceğim evde onu? İyi peki tamam. Onu da paket yaparsın. Evde Tamam. yerim. Şimdiden afiyet olsun diyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. O zaman seni mutfağa gönderiyorum. Hazırlığı yaparsın abi. Hemen. Sandviç hazır olunca beni çağır. Tamam. Ne içersin yanında? Yanında Limonatamız- limonata içerim. Tamam. Limonata Kendimiz içerim. yapıyoruz. Tamam. İçerim ondan. Tamam. Süper. Afiyet olsun. Sağ olasın. Ali sandviçi öyle hazırladı ki böyle hazırlarken böyle dilim damağım direkt böyle bir an önce gelse de yesem dedi. Şimdi yiyeceğimiz sandviç aslında 10 tane menüde sandviç var. Bunlardan en Ali'nin beğendiği mortadella sandviç. Aynı zamanda kendinize de istediğiniz takdirde farklı farklı sandviçler hazırlatabilirsiniz. Yani onun sınırı yok. Ne görüyorsanız, ne beğeniyorsanız, sizin tarzınız neyse ona göre farklı ekmek, farklı şarküteri ürünü, farklı peynir, farklı sos, ne istiyorsanız seçebiliyorsunuz. O yüzden güzel bir yer bence. Ama bu kendi yaptıkları ve beğendiği bir sandviç olduğu için özellikle denemek istedim. Hemen tadına bakıyorum. Ama nasıl bakacağım? O kadar büyük ki bu. Trüf öyle geliyor ki şu anda. Ama bu mortadella da enteresan. Normalde dana mortadella çok fazla yerde yoktur, yani bilinmiyordur belki de. Ama tadı çok güzel geliyor. İçeriğini anlatacağım da biraz daha yemek istiyorum önce. Yemesi zor ama.
büyük ya. Normalde bunu böyle sarıyorlar, kesiyorlar ama ben öyle yapmalarını istemedim çünkü ben yerim ya ne olacak diye kendime güvendim ama zormuş hakikaten yemesi. O kadar malzemesi falan dolu dolu. Bu arada ağır bayağı. Yani bugün yediğim normalde etli işte ne bileyim içi komple mantarlı sandviç yedik. Hepsi ağırdı. Bu onlardan daha da ağır. Kaç gram vardır burası ya? 400 değil mi? 400 gram civarı. Bayağı büyük. Bu doyurucu işte. Bu güzel abi. Doyurucu olunca seviyoruz sandviçleri. Şimdi malzemeleri anlatmak gerekirse 3 farklı yerden ekmek alıyorlar. La Lorraine, Bakehouse ve hemen karşımızdaki tarihi Safranbolu fırını. Hatta Ali az önce eşini bir fırına gönderdi, ekmek aldırdı. Başka siparişler vardı. Bu komik oluyor birazcık böyle kendi aralarında didişiyorlar bazen ama herhalde Türkiye'deki en taze sandviçi yapıyor olabilirler. Çünkü karşıda pişiyor, ekmek buraya geliyor ve hemen sandviç haline geliyor. Bence muazzam bir şey. Ama bizim yediğimiz Bakehouse'tan alınan bir ekmek, ciabatta ekmeği. Bunu da böyle donuk alıyorlar ve burada pişiriyorlar. Gene aslında baktığınız zaman taze bir ekmek olmuş oluyor birazcık da. İçinde farklı ürünler var. Kendi tarzını oluşturmuş. Evde yaptığı, sevdiği tarzı buraya yansıtmış aslında Ali. Bir peynir var mesela sürülebilir kıvamda. Onun içinde %20'si kaymak şeklinde. Dolayısıyla onu tarzını ve tarifini kendileri oluşturmuşlar. Ardasan'dan aldıkları bir %100 dana mortadella var. Çeçil peyniri var. Taze kaşar var. Marul var. Aynı zamanda kendi yaptıkları Rus salatası var. Üzerine bir de kendi yaptıkları atom var. Yani bir iki tane böyle mezeyi sandviçe dahil edince gerçekten ortaya çok güzel sonuç çıkıyor. Bence ama bu tarzda sandviçlerde en önemlisi ekmek. Ekmek çok güzel kavratıyor. Yani bütün malzemeyi tutabiliyor. Dediğim gibi 400-450 gram civarında bir üründen bahsediyoruz. Bu bir öğün olmaktan çıkıyor artık böyle. 2 kişi paylaşabileceğim bir şey oluyor. Çünkü ben 400 gramlık bir şey bir öğünde yer miyim? Yerim herhalde ya. Yerim de yani siz yer misiniz onu merak ediyorum. Bölüşürsünüz en azından geldiğinizde veya farklı sandviçler yaptırırsınız. Açıkçası buraya yine bir takipçimin tavsiyesiyle gelmiş oldum. Çünkü çok önceden açık olan bir yer değil. 2 aylık bir mekan. Yeni bir mekan olduğu için de ürünlerinin ne olduğunu ve nasıl yaptıklarını bana anlattıkları için birazcık da güvenerekten gelmiş oldum. Gerçekten gördüğüm kadarıyla çok iyiler. Ana ismi Divle, Karamanlılar ve arka tarafta da Divle obruk peynirleri gözüküyor. Bunlar bildiğiniz gibi böyle her yerde çok bulunmaz. Biraz zor bir peynirdir. Şarapla eşleşmelidir. Yağlıdır. Aynı zamanda çok baskın bir karakterdir. Böyle bir şeylerle yiyorsanız Divle obruğu her zaman öne çıkar. Ama ben çok seviyorum. Her zaman yemesem de bazı özel günlerde, peynir, şarap günlerinde mutlaka tercih ediyorum. Buraya geldiğinizde de böyle güzel kendi keçi derisine sarılıdır böyle. Onu böyle sıyırıp kesiyorlar ve kestikten sonra paketleyip servis ediyorlar. Eğer ki Divle peynirli bir sandviç yemek isterseniz de Divle Special isminde bir sandviçleri var. Şurada arkada gördüğünüz Gurmax'ın somon fümesi var. Onunla beraber hazırlıyorlar. Yani somon füme ve Divle obruk peyniri beraber muazzam. Ama birazcık böyle damakta üst katmana hitap ediyor öyle söyleyeyim. Herkesin anlayacağı tarzda mıdır bilmiyorum. Bazıları belki somon çok sevmeyebilir veya bu tarzda sert peynirler sevmeyebilir. Ama gurmelerin seveceği bir sandviç olduğunu düşünüyorum. Şimdi kendi sandviçimize gelelim. Önümüzde kocaman bir sandviç var ama ben birazcık daha ortalara doğru gitmek istiyorum izniniz olursa. Bu arada sandviçin yanında bir limonata var. Bu limonatayı da kendileri yapıyorlar. Birazcık böyle içine farklı şeyler de katarak yani size sürprizler hazırlıyorlar. Biraz böyle portakal tadını da yavaş yavaş alıyorsunuz. Güzel bir limonata. Her yerde içtiğimiz limonatalar gibi değil. Biraz daha özenilmiş. Tadı da sandviçte uyum sağlıyor bence. Tam mevsimi değil mi şu anda? Limonata değil mi? Buzlu buzlu. Buzumuz var mı? Ve bu sıcakta bana atomu yedirdiğin için teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Bizim atomumuz serinletiyor ya. Serinletiyor. Hakikaten çok büyük. Mesela ortalara doğru geldiğim zaman güzelliği şu oldu. Sosları birazcık bitirip biraz böyle peynirin ve mortadellanın tadına varabiliyorsunuz. Ekmek tabii ki muazzam. Yani her ısırıkta ilerleyebildiğim kadar gitti ama yani yarısına geldim neredeyse. Ekmek bitmiyor sanki sürekli çoğalıyormuş gibi geliyor. Çok doyurucu. Bugün yediğim en doyurucu sandviçlerden bir tanesi. Fiyatını da söyleyelim. Mortadella sandviç 400 lira. İçtiğim limonata da 100 lira. Biz şimdi bu sandviçi paket yaptıralım. Çünkü hakikaten yiyemeyeceğim. Çok büyük. Akşama yiyeceğim bunu. Buradan son durağımıza doğru yavaş yavaş şuradan yürüyerek gidelim. Şimdi Divle'den çıktık. Yaklaşık olarak bir 300 metre ileride gideceğimiz son durak var.
Masal Kokoreç. Aslında burası kokoreççiliğe yeni başladı. Yani 2 ay öncesinde başladı. Ama aslen 1988'den beri balıkçılar bu sokakta ilk kalamar satmaya, balık satmaya başlamışlar. Hatırlıyorsanız, beni takip ediyorsanız Instagram'dan La Campana'ya gitmiştim Madrid'de. Orada kalamar ekmek yapıyorlardı. Birazcık daha onun Türkleştirilmiş versiyonunu yapıyorlar. Şimdi onu denemeye gidiyoruz. Hazırsanız Masal Kokoreç'e doğru yürüyelim. Yiğit abi kolay gelsin. Teşekkür ederim abicim, hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz kalabalıklaştı dükkan ama Evet. ben seni biraz Akşamüstü. alıkoyacağım. Tamam, hiç sorun değil. Şimdi kalamar tava yapıyoruz. Kalamar tava yapıyoruz. Bar La Campana. Madrid'de Bar- gördükten sonra Tabii. Olayın başlangıcı sensin aslında. Öyle Hikayenin başlangıcı sensin. Seni gördükten sonra bir çağrışım oldu bende. Dedim ki niye Türkiye'de yapmıyoruz? evet, Ondan sonra biraz daha geliştirdik. Ondan sonra ortaya böyle bir şey çıkardık. biraz geliştirdik derken içine ne koydun abi? Şöyle, biliyorsun Barla Campana'da et ekmek yapıyorlar. Doğru. Bizdeki olay biraz daha tarator sos, Evet. roka ve kırmızı soğanla birleştirdik. Ve hatta sandviç ekmeğini de baget ekmek yaptık. Evet. Ortaya böyle bir kombinasyon çıkardık. Çok güzel. Umarım misafirlerimiz beğeniyordur. Valla kapıda kuyruk olduğuna göre herkes beğeniyor. Herkes şu anda kalamar yiyor gördüğüm kadarıyla. Senin yorumun da bizim için çok önemli. Vallahi çok birazdan, kıymetli. birazdan tadacağım abi. Tamamdır. Kalamarımızın özelliği şudur. Dönemsel olarak yerli kalamar çalışıyoruz. Evet. Bunun marine süreci var. Yaklaşık 24 saat marine ediyoruz. Nasıl yapıyorsunuz marinasyonu? Şöyle, marinasyonun sıralaması var bir kere. Önce tuz, sonra şeker, sonra karbonat, biraz limon suyu Tamam. ve en son sodada bekletiyoruz. Hepsini ayrı ayrı mı bekliyorsun? Tabii bunların hepsinin süresi var. Vay arkadaş ya. Bu süreyi tamamladıktan sonra yaklaşık 24 saat marine oluyor. 24 saate tamamlamadan kesinlikle tavaya girmiyor. Çünkü içindeki lifin çözülmesi, yumuşaması ve tadı alması işin sırrı da burada. Vay be. Bravo. Sırrı burada. Ben hiç böyle bir proses görmedim yani. Sonra da pişirme tekniği tamamen halis ayçiçek yağında pişiriyoruz. Unluyorsun. Sonra Unluyorum, karbonatlı suya koyuyorum. Karbonatlı sudan sonra kızgın yağ atıyorum. Dışındaki o çıtırlık, panea hissini öyle veriyorum. çok güzel. Peki mor soğan var. Mor soğanım var, taratorum var ve rokam var. Taratoru nasıl yapıyorsunuz? Taratorun söyleyelim şöyle. Söylemeyesi gibi oluyor. Söyleyelim. Mayonez, süzme yoğurt. Ayrıca içinde ekmek, ceviz, fındık ve kimsenin bilmediği kornişon turşu. Kornişon turşu. Kornişon turşu. Çok enteresan. İçindeki o çıtırlık, ağza gelen işte fındığın parçaları ve kornişon turşu olayı başka bir yere götürüyor. Vallahi bravo. Sarımsak ve tuz zaten olmazsa olmazımız. Süper. Peki sizin asıl balıkçılık çok eskiden geliyor. Şöyle, babam benim balıkçı. 88 yılında bu mahalleye geldik. Yaklaşık 37 yıldır bu mahallede hizmet veriyoruz. Çok güzel. Sonrasında biz nasıl türetiriz, sokak lezzetlerine dönüştürürüz diye yola çıktık. Şu andaki formatımız tamamen sokak lezzetlerine döndürdük olayı. Süper. Bunun haricinde arkada kokoreç var. Bunun haricinde arkada kokoreçimiz var. Kokoreçimizde Balıkesir Göbel'de özel sarım yerimiz var. Evet. İçinde fındık, badem uykuluk vardır, gömlek yağı vardır ve çöz yağı vardır. Yani 3 farklı yağı aslında meçliyoruz. Çok güzel. Ortaya böyle bir şey çıkartıyoruz. Vallahi bravo. Onu da merak ettim. Tamam. Birazdan onu tadarım. Hatta kalamar sandviçten önce onu denemiş olurum. Tamam, seve seve. Ben hemen o zaman sizin için bir porsiyon halka hazırlıyorum. Tamam. Onu tattıktan sonra da meşhur kalamar tava sandviçimize, Türkiye'de ilk olan sandviçimize geçeriz. Hadi bakalım. Ben o zaman masaya geçiyorum. Görüşürüz abi. Sağ Afiyetle. olasın. Yiğit Bey çok güzel özetledi. Şimdi tadıma geldik. Ben hemen direkt vakit kaybetmeden tatmak istiyorum. Ama şu görüntüsü muazzam duruyor. Bak içeride yeni kalamarı da attı. Cozurtusu geliyor. Bir kere sandviç ekmeği çok taze. O gerçekten aldığım tadı biraz daha arttırıyor. Kalamar çıtır çıtır. Dışı çok güzel. Şimdi içeride hazırlık prosesleri gördünüz az önce. Onu biraz anlatayım size. Öncelikle kalamarları una buluyor. Ardından karbonatlı bir suya koyuyor ve ondan sonra kızartmaya başlıyor. Yüksek ateşte. Yağ Trakya'nın birlik ayçiçek yağı. Dolayısıyla
iyi bir yağ kullanıyorlar. Benim mesela Madrid'de yediğim kalamar birazcık daha böyle yağ çekmişti. Bu yağ çekmemiş. Gerçekten kalamarın tadını alabiliyorsunuz. Barla Campana'da yemiştim. Bu işi aslında 155 yıl önce Madrid'de onlar başlattılar. Baget sandviç içine kalamar yapma işi gerçekten ayrı bir fikir. O zaman paylaştığım zaman Instagram'da dedim ki yani bir Türkiye'den birisi bu işi yapsın bir an önce. Herhalde en doğru isimlerden biri yapmış oldu. Çünkü 20 yıldır neredeyse, hatta daha fazla süredir, 88 yılından beri balıkçılar. Balığı ve deniz mahsulü ürünlerin hepsini çok iyi biliyorlar. Kullandıkları kalamar şu anda İspanyol kalamarı ama mevsime göre bazen yerli kalamar da bulabiliyorlar. Bozcaada bölgesinden, işte diğer farklı bölgelerden nereden çıkıyorsa yerli kalamarı kullanıyorlar. Ama olmayan zamanlarda da İspanyol kalamarı kullanıyorlar. Aynı zamanda kokoreç yapıyorlar. Susurluk Göbel'den geliyor. Onu da kendileri sardırıyorlar. İçinde çöz yağı, badem, uykuluk hepsinden var. Dolayısıyla sarımı da özel yaptırıyorlar. Gece 3'e kadar açıklar. Onu özellikle belirtmem gerekiyor. Çünkü canınız şu anda çekti mesela. Atlayıp gelip yiyebiliyorsunuz. O güzelliği var. Ama kalamar özelinde konuşmak gerekiyorsa diyeceksiniz ki reklamını yapıyorsunuz. Tarihi Safranbolu fırını bu videonun zirvesine oturdu. Yani adamlarla hiçbir bağım yok. Herkes diyecek ki yani kesin reklam yapıyor falan. Hiçbir alakası yok. Bu bölgede olunca hakikaten en iyi bageti onlar yapıyorlar. Herkes de onlardan baget almış oluyor. Kullandıkları bagetle beraber taze. Sabahtan almıyorlar sadece. Sabah, öğle, akşam ayrı ayrı alıyorlar ki her zaman taze sunsunlar. Bu da akşam servisi için gelmiş olan bir baget. Şu anda saatimiz 6.30 oldu. Sabah 9'da başlayıp 6.30'a kadar süren bir serüven oldu bizler için. Müsaadenizle ben birazcık daha yemek istiyorum. Çünkü ortalara doğru indikçe daha güzel tat alacağımı biliyorum. Mor soğan, ben bayılırım. Mor soğanlı herhangi bir şey, salata olsun. Bir de hazırlarken sordum, dedim ki bana özel mi yani bu kadar fazla koydunuz? Çünkü çok büyük bir sandviç. Hayır dediler. Herkese bu şekilde gidiyor. O da gene çok doyurucu. Ya benim bunu bitirme şansım yok. Bugün yediğim etin, işte ne bileyim neler yedim başka, mantarların, ondan sonra mortadellanın haddi hesabı yok. O yüzden ben bunu gene bitiremeyeceğim. Ama devasal bir sandviç olduğunu şöyle gösterebiliyorum. Elimde örnek verirsem şöyle yan yana. Yine tabii her yerime bulaştırdım. Ama bunu yemenin zevki de burada bence. İşin başında Yiğit Bey var. Az önce sizle tanıştırmıştım kendisini. Yiğit Bey haricinde kalamarı pişiren yok. Tek başına o yapıyor. Biraz zor bir operasyon. Vardiya yok. Kokoreçte vardiya var ama kalamarda yok. Çünkü düzgün pişmesi lazım. Şu anda en çok üzerine düştükleri ürün bu. Çünkü hem deniz ürününü çok iyi biliyorlar hem de pişirmeyi biliyorlar bence. Kullandıkları ürünlerin tazeliği, ki videolarda söylüyorsunuz sık sık, mutfağın temizliğine de değinin, tuvaletin temizliğine de değinin diye. Burası gerçekten gördüğüm en temiz, bu tarzda kızartma yapılan yerlerden biri. Çünkü tezgah genellikle batar. Ertesi güne o kalır. O yağ kurur orada. Devam eder. Yıllar boyunca orada durur. Ama burası öyle değil. Burası gerçekten temiz. Şimdi birçoğunuz az önceki paylaşmış olduğumuz Divle Gurme'yi yeni öğrenmiştir. 2 ay, 3 ay oldu. Burası da aynı şekilde 2 aylık bir işletme. Çok yeniler. Haliyle onları ayaküstü lezzetlerden öğrenmiş oluyorsunuz. Bence doğru işletme olduğunu da bu kanaldan öğrenmeniz çok önemli benim için. Çünkü gerçekten burayı bulurken özellikle takipçilerimin tavsiyeleriyle öğrenmiş oldum burayı. Kokoreçe gelen arkadaşlarım vardı, kalamar ekmeğe gelenler oldu. İkisine de geçer not aldıkları için, ikisi de beni yönlendirdiği için buraya gelmek istedim. Fiyatları da söyleyelim. Kalamar tava sandviç 400 TL, ayranımız da 65 TL, toplamda 465 TL. Bence ideal bir akşam yemeği. Çok güzel oluyor. Öğlen de gelebilirsiniz böyle serin akşamlarda. Yazın olur mu bilmiyorum ama öğlen hakikaten güzel gider. Üzerine bir kokoreç gider. Yani geldiğiniz zaman aç gelirseniz ikisinden de tatmış olursunuz. Ben bu videoda değil ama daha sonra gelip özellikle midye tava yemek istiyorum. Çünkü midye tavayı çok seviyorum ve yiyebilecek yer, temiz yer bulamıyorum. Baktığım kadarıyla güvenilir olduğunu görüyorum. Eski bir balıkçılar. İyi üründen anlıyorlar. Dolayısıyla daha sonra buraya gelip özellikle onu da deneyeceğimi söylemek istiyorum. Peki o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Umarız videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. O bizim için gerçekten çok önemli. Bu videonun izlenirliği, bilinirliği için çok önemli. Bizi de bir alkışlamış oluyorsunuz beğenirseniz. Abone olmanız bizim için çok önemli. Eğer videolarımızı ilk defa izliyorsanız abone olmanız da bizim için gerçekten çok çok önemli. Yorumlarınızla da bizlere destek olursanız ve aynı zamanda tavsiyeleriniz olursa aşağıya yorum olarak da onları bırakabilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şimdi buranın ismi Masal Kokoreç. İsim sahibi de burada yer alıyor kendisi. Yiğit Bey'in kızı. Masalcığım merhaba. Hoş bulduk. Hoş buldun. Ne yapıyorsun? Yemek yiyor musun burada sen de? Evet. En çok hangisini seviyorsun? Kokoreç. Kokoreçi seviyorsun. Midye tava yiyor musun? Yemiyorum. Kalamar yiyor musun? Hayır, ben balık çorbası seviyorum. Balık çorbası. Evet. Çok güzel. Başka neler seviyorsun yemek olarak?
Pirzola. Pirzola, tamam. Bir de... Adana kebap seviyor musun? Ha? Adana kebabı. Hayır, balık seviyorum. Ne seviyorsun? Balık. Balık. Tamam, sen denizcisin. Güzel. Lahmacun sevmiyor musun şimdi yani? Hayır. Hayır, tamam peki. Denizden gidiyoruz. O zaman bir el salla. Herkese hoşça kal de. Hoşça kal.